Merhaba değerli dinleyiciler. Adaptif kontrol teorisi serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ders kapsamında incelenen uyarlamalı kontrol sistemleri sınıfı bir çevrim içi online parametre kestiricisinin bir kontrol yasası ile birleşmesiyle karakterize edilirdi. Öncelikle uyarlamalı kontrolün yapısından bahsedelim. Bu ilk önce tanımlayıcı tabanlı oluyor ve bu ders kapsamında incelenen bu kontrol sistemleri sınıfı bir çevrim içi online parametre kestiricisinin bir kontrol yasasıyla birleşmesiyle karakterize ediliyor. Burada parametre kestiricisi aynı zamanda uyarlamalı yasa olarak da adlandırılıyor ve bununla kontrol yasasının nasıl birleştirildiği iki farklı yaklaşıma yol açıyor. Öncelikle ilk yaklaşımda dolaylı uyarlamalı kontrol, indirect adaptif kontrol olarak adlandırılan yöntemde sistem parametreleri çevrim içi olarak kestiriliyor ve bu bilgiler denetleyici parametrelerini hesaplayabilmek için kullanılıyor. Burada diğer deyişle herhangi bir zaman anında, t zamanı anında kestirilen sistem modeli oluşturuluyor ve denetleyici parametrelerin hesaplanmasında gerçek sistemmiş gibi kabul ediliyor. Bu yaklaşım denetleyici tasarımının açık sistem modeline dayandığı için açık uyarlamalı kontrol olarak da adlandırılmış. Dolaylı uyarlamalı kontrolün temel yapısı burada şekilde gösterildiği gibi sistem modelimiz G theta. G theta yıldız, theta yıldız içerisinde sistemin parametreleri var. Bu durum uzayı modeli şeklinde de modellenebilir veya Laplace dönüşümünden transfer fonksiyonu şeklinde de modellenebilir. Frekans uzayında. Burada bilinmeyen parametre vektörü de theta yıldız ile parametrize edilmiş. Bu bir kontrolcümüz var yine her zamanki gibi. Bu kontrolcü yapısında theta c kontrolcü parametreleri de theta c ile karakterize edilmiş. Theta c de online parametre kestiricisine bağlı. Yani theta'nın buradaki değerleri parametreler öncelikle u'dan kontrol sinyalinden ve çıktısından geliyor ve daha sonra bu parametreler kestiriliyor ve kontrol parametreleri hesaplandıktan sonra tekrar kontrolcüye geri besleniyor. Bu şekilde bir dolaylı uyarlamalı kontrolün yapısı da gerçekleştirilmiş oluyor. Burada da yine aynı şekilde söz konusu dolaylı uyarlamalı kontrol. Burada öncelikle plant modelinin kestirilmesi şeması var. O belirtilmiş. Parametrik adaptasyon algoritması yine mevcut. Burada bu kestiriciyi ayarlıyor adaptasyon algoritması. Bu adaptasyon algoritmasına gelen girdi sinyalimiz plant'in çıktısı, güncel çıktısıyla tahmin edici durumları, o sistemin çıktı durumlarını tahmin edici, yani ikisi arasındaki farkı tahmin ediyor, hatayı alıyor ve o hataya göre de kendini ayarlıyor. Yani burada giriş sinyaliyle, kontrolcünün giriş sinyaliyle ve aynı zamanda hata sinyaliyle birlikte ve bir de önceki değeri, yani sistemin çıktısının önceki değerini de tekrar input olarak alıyor ve burada bir kestirici mekanizma, kestirici bir sistem çalışıyor. Bunların zaten detaylarını göreceğiz. Ve bu kestirici sistem hatayı sıfırlayana kadar sistemin yapısını, yani modeli ayarlamış oluyor kendi içerisinde. Bu tabii ki de model kestiricisi, yani model kestirimine dayalı bir sistem. Çünkü modeli en iyi şekilde öncelikle değişen koşullarda en iyi şekilde modellemek ve bu model neticesinde de kontrolcüyü uyarlamalı olarak ayarlamak söz konusu. İkinci yaklaşımda doğrudan uyarlamalı kontrolümüz var ve burada sistem modeli istenen denetleyici parametre cinsinden parametrize ediliyor. Ve bu parametreler doğrudan sistem parametrelerinin kestirilmesini içeren ara hesaplamalara da gerek kalmadan, bir önceki slaytta bahsettiğimiz ara hesaplamalarına gerek kalmadan tahmin ediyor. Bu yaklaşımda örtük implisit bir sistem modelinin kestirimine dayandığı için örtük uyarlamalı kontrol da adlandırılmış. Genel olarak doğrudan uyarlamalı kontrol minimum fazla olan tek giriş tek çıkışlı doğrusal sistemler için uygulanabiliyor. Çünkü bu sınıftaki sistemlerde bazı denetleyici yapıları için sistemin denetleyici parametrelerine göre parametrize edilmesi mümkün. Dolaylı uyarlamalı kontrolde ise farklı denetleyici yapıları daha geniş bir sistem sınıfına uygulanabiliyor. Ancak bu yaklaşımda da açıklanan kararlılaştırılabilirlik problemi bu sorundan muzdarip. Denetleyici parametreleri her bir t zamanı anında kestirilen sisteme dayanarak hesaplanıyor.
Bu tür hesaplamalarda yalnızca kestirilen sistem kontrol edilebilir ve gözlemlenebilir ya da en azından kararlaştırılabilir ve saptanabilir, detectable olduğu sürece mümkün. Yani bu kestirim denetleyici parametreleri de denetleyici parametrelerin hesaplanması da ancak sistemin kontrol edilebilir olmasına, gözlemlenebilir olmasına, kararlaştırılabilir olmasına ve saptanabilir olmasına bağlı. Bu noktada yine gördüğümüz gibi online parametre kestirimcisi var ve kontrolcü parametreni ayarlıyor. Bu online parametre kestirimcisi plant modeline göre tabii ki de bunu değişen koşullarda kendini adapte edecek şekilde kontrolcü parametreni ayarlıyor. Bu özellikler, yani kontrol edilebilirlik, gözlemlenebilirlik, çevrim içi kestirimci tarafından genellikle garanti edilmediğinden ve bunların da tabii ki de ayrı hesaplamaları var. İleri kontrol yöntemlerinde bu hesaplamaları değiniliyor. Ve bazı zaman anları da denetleyici parametrenin hesaplanması mümkün olmayabilir veya kabul edilemeyecek derecede büyük denetleyici kazançlarına yol açabilir. Bu nedenle yine de sistemi kapalı çevrimi içerisinde de kararlı kalabilmesi ve kontrolcünün de kararlılığı garanti edecek şekilde kontrol etmesi mümkün ve bunun sağlanması gerekiyor. Doğrudan uyarlamalı kontrolde minimum faz varsayımının gevşetilmesi ve dolaylı uyarlamalı kontrolde kararlaştırılabilirlik probleminde çözülmesine yönelik çabalar hem denetleyici hem de sistem parametrelerinin çevrim içi olarak kestirildiği bileşik doğrudan dolaylı uygulamaları kontrol düzenlerine yol açmış. Bu tür yapılar daha karmaşık oluyor tabii ki. Yani burada önemli olan hem denetleyicinin hem de sistem parametrelerinin çevrim içi olarak kestirilmesi. Belirli bir hibrit sistem içerisinde, yani referans modelimiz var bizim. Bu referans modeli çerçevesinde yine bu ne yapıyor? Parametrik adaptasyon algoritmasını hataya göre, yani bu hatada nereden geliyor? Plant'in çıktısından ve referans modelin aynı girişler altında çıktısından, ikisi arasındaki farktan parametrelere adaptasyon algoritması devreye giriyor. Bu da kontrolcüyü çalıştırıyor. Kontrolcü de neye yönelik? Referans modele yakınsatacak şekilde sistemin referans modeli çıktılarını zaten biliyoruz. Bu hatayı sıfırlayacak şekilde şu adaptasyon hatasını ne yapıyor? Kapalı çevrim içerisinde çalıştırıyor. Feedback içerisinde ayrı bir döngü var. Şurada iki farklı döngü var. Bir adaptasyon error'ünü sıfırlıyor. Bir de kapalı çevrim hatasının sıfırlanması için çalışıyor. Referans modelde neyi veriyor bize? Tabii ki de istenilen zaman yörüngesini, yani plant'in çıktısını sağlayacak, onu bir şekilde drive edecek, yönlendirecek istenilen yörüngeyi veriyor. Referans yörüngeyi veriyor. İkinci koşulda tanımlayıcıya bağlı olmayan kontrol var. Çevrim içi parametre kestirimini içermeyen başka bir düzen sınıfı da bu şekilde tanımlanıyor. Yani non-identifier based adaptif kontrol şemaları olarak adlandırılıyor. Bu düzen sınıfında da çevrim içi parametre kestiricisi yerine denetleyici parametrenin mümkün parametreler uzayında aramak için kullanılan arama yöntemleri mevcut. Alternatif olarak farklı sabit denetleyiciler arasında geçiş yapılması da söz konusu. Bu geçiş stratejisi de en az bir denetleyicinin sistemi kararlı hale getirdiği varsayımına dayanıyor. Başka bir yöntemde de tüm olası parametre belirsizliklerini kapsayan çoklu sabit sistem modellerini kullanmak ya da bu yöntemlerin kombinasyonlarını içerebilir. Bu tanımlayıcıya dayalı olmayan uyarlamalı kontrol düzenlerinin temel özelliklerini, avantajlarını ve sınırlıklarını da açıklayabiliriz. Ve bu yaklaşımın bazıları nispeten yeni ve üzerlerinde halen araştırmalar sürmekte. Evet, burada da mesela açık çevrimli bir adaptif kontrol şemasını görüyoruz. Burada çevresel faktörlerden plant'in parametreleri sürekli değişiyor ve kontrolün mevcut bizim istediğimiz referansta ayarlanacak kontrolcünün de katsayılarını değiştirmek gerekiyor. Buna uyum sağlaması için, düzgün kontrol edilebilmesi için. Tabii ki de burada çevre ölçümü var ve lookup table'lar da kullanılarak bu çevrenin beklentilerine karşı, girişlerine karşı belirli çıkışlar uygulanıyor ve bu çıkışların da adaptif kontrolcü yasasını belirliyor. Ölçülebilir değişkenler yine çevreyi tanımlayan ve sistem model parametre arasında bilinen ve katı değişmeyen bir ilişki var. Ayrıca
kazanç zamanlamalı sistemlerde, yani gain scheduling systems olarak da adlandırılıyor. Yine dediğimiz bu 3 farklı model yaklaşımı söz konusu adaptif uyarlamalı kontrolde. Çoklu modeller var. Sistem sürekli değiştikçe yapısı, o her bir değişen sistemlerde belirli bir sınırlar dahilinde tabii ki de kontrolcü performansını uygun seviyede tutacak. Sistem modelleri değiştikçe çoklu sistemler söz konusu. Bunlar arasında yine anahtarlama şemaları var ve arama metotları var. Çevrim içi parametre kestirimine doğrudan dayanmayan, tanımlayıcıya dayalı olmayan bir uyarlamalı kontrol düzenleri sınıfı da ortaya çıkmış bu bağlamda. Bu düzenler denetleyici parametre uzayında yapılan arama yöntemlerine dayanıyor. Kararlaştırıcı var bir tane, stabilizing denetleyici. Bulunana kadar bu arama devam ediyor veya arama yöntemi biri kararlaştırıcı olduğu varsayılan sonlu sayıda denetleyici ile sınırlı tutuluyor. Bazı yaklaşımlarda tatmin edici bir denetleyici bulunduktan sonra daha iyi performans elde etmek için çevrim içi parametre kestirimi kullanılarak yerel olarak ince ayarlarda yapılabiliyor. Yine sistem parametreleri bilinmediğinden parametre uzayı bir dizi sistem modeli cinsinden parametrize ediliyor. Anahtarlamalı, çoklu uyarlamalı modellerde. Bunların hepsi gördüğümüz gibi farklı kontrolcü yapıları. Sistemin yapısı değiştikçe bu anahtarlamalı olarak bunlar switch ediyor ve en uygun şekilde burada switching logic var. Bu da aynı zamanda adaptif yasa ya da karşılık geliyor. Çünkü çıktıları alıyor, plant'in çıktılarını alıyor ve kontrol inputlarını alıyor. Aynı şekilde bunun mesela comment input'unu alıyor, kontrol input'unu alıyor ve çıktıyı alıyor. Ona göre anahtarlama lojiğini belirliyor. Yani plant'in yapısı kaydıkça, değiştikçe kontrolcüyü de burada kendi içerisinde değiştiriyor. Yani çevrim içi giriş çıkışlı veri ölçümlerine dayanıyor tabii ki de bu da. Ve kararlaştırıcı. Bunların her birinde tabii ki de kapalı çevrim anlamında kararlı olması lazım. Denetleyicinin de kararlaştırılabilir olması lazım. Kararlı seçilmesi lazım. Ayrıca ayrıntıya girmeden bu yapılara da değineceğiz zaten ileriki bölümlerde. Ve çoklu model uyarlamalı kontrolde multiple model adaptif kontrol switching yapısı genel düzeni bir sonraki bölümlerde, ilerleyen bölümlerde yine genel düzeni vereceğiz. Bu yapıya sıklıkla verilen adla çoklu model uyarlamalı kontrol, yani multiple model adaptif kontrol with switching yapısı olarak verilmiş. Şimdi belirli bir kontrol problemine çözüm olarak uyarlamalı kontrolün seçilmesi kavramı önemli ve burada hem sistemin, yani plant'in özelliklerinin hem de performans gereksinimlerinin anlaşılmasını gerektiriyor. Ve uyarlamalı kontrolün doğrusal kontrolle üstün olduğu durum gösterilmiş. Skaler tek değişkenli bir sistem düşünelim. Mesela x dot eşittir ax artı u şeklinde bir state space durum uzayı modelimiz olsun. Bu bir sistem modeli aynı zamanda. Burada u kontrol girdisi, x sistemin skaler durumu ve a da bilinmeyen parametre. Parametre a bilinmemekte. Amacımız u girişini öyle seçelim ki sistem durumu x'te sınırlı kalsın ve zamanla sıfıra doğru yaklaştırılsın. Eğer a parametresi biliniyorsa aşağıdaki doğrusal kontrol yasası bu kontrol hedefini sağlayabilir. Yani u eşittir eksi kx veririz. U eşittir eksi kx'te a eksi kx olur. X eşittir a eksi kx'ten k büyüktür a'nın sınırlı olduğu şeyi varsayımı altında. Şurada bir mutlak değer ifadesi var. K büyüktür a'dan seçilecek şekilde. Burada geri beslemeli bir kontrolcü state feedback kontrolcü yasasıyla bu sistemi sıfıra doğru yakınsatabiliriz. Sistem parametresi için bir üst sınır bulunmadığında da hiçbir doğrusal denetleyici sistemi kararlı hale getirip durumu sıfıra yaklaştıramaz. Ancak ileride göstereceğimiz gibi uyarlamalı kontrol yasası tüm sinyallerin sınırlı kalacağını ve x'in parametre a'nın değeri ne olursa olsun, buradaki parametre bilinmeyen parametre, bu değişiyor tabii ki de, ne olursa olsun sıfıra yakın sayacağını garanti edecek. Yani burada lineer kontrolcülerden adaptif kontrolcülerin üstün olduğu ortaya çıkartılıyor. Ve uyarlamalı kontrolün doğrusal denetleyicilerden parametre belirsizliğini yönetemediği durumlarda etkili bir yaklaşım olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü buradaki a parametresi sürekli değişecek ve o zaman da sistem kontrolcümüz sabit bir yapıya sahip olduğu varsayımı altında lineer kontrolcü. Çünkü lineer durum için geçerliydi. Orada lineerize edilmiş belirli çalışma şartlarında.
O çalışma şartları değişti. Plant'in koşulları değişti. Parametreleri değişti zamanla çevresel faktörlerden etkilenecek şekilde. Mesela örneğin direnç ısınınca ne oluyor? Elektronik devre bir sistem düşünelim. Isıttığımızda bunu direncin boyu uzuyor. O direncin boyu uzadıkça belirli bir devremiz var. Devre modelimiz var elimizde. Direncin boyu uzadıkça thermal expansion'dan dolayı ne oluyor? Değeri de artıyor. Sıcaklık arttıkça. Tam tersi sıcaklık azaldıkça büzüşmeden dolayı ne oluyor? Kısalıyor boyu. Direncin değeri de azalıyor. Hani bu şekilde eğer bir parametre bu parametreye bağlı, direnç parametresine bağlı olarak elimizde bir model varsa o model çevresel faktör şartlara göre değişiyor. Ve bu şartlara da uyum sağlayacak kontrolcü sınırları da bu lineerleştirilmiş varsayım altında tasarlanan bu doğrusal kontrolcü belirli sınırlarda çalışıyor. Ve bu sınırlarda artık bu parametre değişiklikleri, parametre belirsizlikleri çok o sınırları aştığında da performansı düşüyor kontrolcünün. Fakat bizim adaptif kontrol, öyle bir adaptif kontrol yasası uyguluyoruz ki burada o parametre değişikliklerine karşı sürekli sistemi kontrolcünün kendi içerisindeki parametrelerini değiştirecek, güncelleyecek. Yani mesela burada kdat dedi. Kdat'ta nedir? Sistemin durumuna bağlı. Kdat eşittir x kare gibi bir durumumuz var. Ve burada da k'yı da değiştiriyor kendi içerisinde. Yani bu yasayı değiştiriyor ve bu yasada kontrolcü yasası da değiştiği için ve bu da tüm sınırlar için tüm sistemin tüm değerleri aldığında, yani sistem ne hangi değerleri alırsa çıktı bunu sıfıra yaklaştırıyor diyelim. Sıfıra yakın sayacağını garanti ediyor. A parametre değişikliklerine karşı. Şimdi gerçek zamanlı parametre kestirimine geçelim. Burada süreç parametrelerinin çevrim içi belirlenmesi uyarlamalı kontrolde temel bir unsur. Yinelemeli bir parametre kestiricisi kendini ayarlayan bir düzenleyicinin, yani self-tuning regulator deniyor buna, açık bir bileşeni olarak ortaya çıkıyor. Burada parametre kestirme aynı zamanda model referanslı, kontrol edilecek modeli referans alan uyarlamalı denetleyici de, yani model referans adaptif controller da dolaylı olarak gerçekleşiyor. Bu bölümde gerçek zamanlı parametre kestirimi için yöntemler sunacağız ve parametre kestirimi daha geniş bir bağlamda, yani sistem tanıma, system identification kapsamında değerlendirmek faydalı. Bu bağlamda sistemi tanımlamanın temel unsurları model yapısının seçimi. Öncelikle elimizde bir fiziksel bir model olacak ve bu modelin çıktısı olacak. Ve deney tasarımı ve parametre kestirimi ve doğrulama şeklinde devam ediyor. Yani uygun yöntemi seçeceğiz. Parametre kestirme yöntemini seçeceğiz ve bunu doğrulayacağız. Deney veya simülasyon yoluyla. Sistem tanımlama, uyarlamalı sistemlerde otomatik olarak yürütüldüğü için problemin tüm yönleri hakkında iyi bir kavrayışa sahip olmak elzem. Model yapısının ve sistemi parametreleştirmenin seçimi temel meseleler. Burada transfer fonksiyon modelleri kullanılacaktır. Yani modelleme kısmında frekans düzeyinde transfer fonksiyonuyla modelleme olacak. Ve modeller parametreler bakımından doğrusal ise tanımlama problemleri oldukça basitleşiyor. Fakat modellerin doğrusal olması şart değil. Non-linear modeller de olabilir. Deney tasarım için başarılı bir sistemin tanımlanması bu bağlamda önemli. Kontrol problemlerinde de bu giriş sinyalinin seçimine indirgeniyor. Uygun bir giriş sinyali seçimi altında bu ne olabilir? Step olabilir, ramp olabilir, sinüzoidal olabilir. Modeli en iyi şekilde tepkisini ölçecek şekilde öncelikle bir uyarmak gerekiyor. Uyarlama sistemlerde ek bir karmaşıklık daha var. Çünkü sisteme uygulanan giriş sinyali geri besleme yoluyla oluşturuluyor. Bazı durumlarda bu parametrelerin benzersiz şekilde belirlenmesine izin vermez. Bu da önemli sonuçlara yol açabilecek bir durum. Bazı durumlarda da pertürbasyon sinyalleri uygulamak gerekebilir. Bunu da daha ileriki bölümlerde detaylıca inceleyeceğiz. Ve uyarlamalı kontrollerde parametreler sürekli olarak değişebildiği için kestirim yöntemlerinde bu parametreleri yinelemeli biçimde güncellemesi gerekiyor. Yani burada da şekilde görüldüğü gibi bir fiziksel modelimiz var. Bu Y çıktısı üretiyor. Bir tane modeli kestirecek adaptif bir kestirimcimiz var. Bu da girişi alıyor, giriş sinyalini alıyor ve parametre kestirimi, modelin parametre kestirimi içerisinde ki kestirilen sinyalleri alıyor ve bir tahmini bir sinyal üretiyor. Y
üssü gibi ve bu ikisinin farkı y eksi y üssü hata sinyali var. Hata sinyali de parametre kestiriciye besleniyor ve bu hata sinyali üzerinden de tekrardan estimator yani kestiricinin parametrize ettiği model parametreleri güncelleniyor. Ve bu şekilde amaç fiziksel sistemin fiziksel modelini tahmin etmek. Tanılama problemlerinin çözümünde sonuçların doğrulanması büyük önem taşıyor. Bu durumda tanılamanın otomatik olarak gerçekleştirdiği uyarlama sistemleri açısından kritik. Ve bu nedenle bazı doğrulama tekniklerini burada ele alacağız. En küçük kareler yöntemi bu basit bir yöntem olsa da parametre kestirimi için kullanılan yaygın ve temel bir teknik. Yöntem özellikle modelin parametreler açısından doğrusal olması durumunda oldukça basit hale geliyor ve kullanım açısından pratik oluyor. Bu durumda en küçük kareler kestirimi de analitik olarak hesaplanabiliyor. Ve en küçük kareler yönteminin burada kestirim formülleri türetilmiş, geometrik ve istatistiksel anlamda da yorumları mevcut. Çünkü bu veriye bağlı modelin girişi ve çıkışı arasındaki veriler üzerinden belirli bir elimizde bir deney seti var, deney datası var. Bu deney datasıyla modeli parametrize edecek şekilde sistem modelleniyor. Ondan sonra da bunun ürettiği bir çıktılar var. Bu ikisi arasındaki farkı sıfırlamak amaç. Deney datası verilmiş olan modelin tepkisiyle modellenmiş olan sistemin tahmini değerleri arasındaki farkın sıfırlanması amaç. Burada da yine görüldüğü gibi yine observed value dediğimiz burada deney datası ve bir tane regresyon modelimiz var, tahmini bir model. Bu ikisi arasındaki farkı şuradaki her bir nokta için tabii ki de arasındaki toplam farkın karesini, bu da bir loss function. Burada amaç bunu minimize etmek. Bu minimize olduğunda yani öyle bir model seçim, model parametreleri belirleyeceğiz ki biz o parametrelerde bu hataları minimize edecek en iyi şekilde olan model gerçeğe en yakın model olmuş oluyor ve onu kullanıyoruz. Bu tabii ki de yinelemeli bir şekilde gerçekleşiyor. Bunun detaylarına girecek olursak teorik temellerine, Carl Friedrich Gauss en küçük kareler ilkesini 18. yüzyılın sonunda formüle etmiş ve bu ilkeyi gezegenlerin, asteroidlerin yörüngelerini belirlemek için kullanmış. Bu ilkeye göre matematiksel bir modelin bilinmeyen parametrelerinin seçilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yani gerçek gözlemleri ise hesaplanan değerler arasındaki farkların karelerin toplamı şeklinde ifade etmiş. Ve bu farklar ağırlıklandırılan hassasiyet katsayılarıyla çarpılarak en küçük hale getiriliyor. En küçük kareler yönteminde dediğimiz gibi biz burada adaptif kontrolcüde modelin parametrelerini kestirmek için kullanacağız. Çünkü bunun ayarlanması oldukça önemli. Aynı zamanda kontrolcünün de bunu uygun şekilde, öncelikle kontrolcünün de uygun şekilde beklenen performansa davranması için modelin kestirimi çok önemli. Burada diyelim matematiksel model elde edilmiş. Y gözlenen değişkenler, gerçekte gözlemlenen değişkenler. Tetalar teta 1 0, teta 2 0, teta n 0 şeklinde gidiyor. Modelin kestirilmesi gereken parametreleri, model parametreleri ve fiillerde bilinen değişkenlere bağlı olabilen fonksiyonlar. Bu fonksiyonlar tabii kuadratik olabilir, polinom şeklinde olabilir. Çeşitli kernel fonksiyonlar var. Burada vektör tanımlamaları da mesela bunların hepsinin tek tek şu çekirdeklerin phi 1, phi 2, phi 3, phi n'e kadar gidiyor. Belirli bir vektör seti oluşturuyor. Tetalar da belirli bir vektör seti oluşturuyor. Yani burada phi ve teta, phi daha çok modelin yapısını, fonksiyonunu belirliyor. Tetalar da ağırlıklar, katsayılar, parametreler. Model genellikle zaman değişkeni olarak i ile endeksleniyor. Yani i bir zaman discrete şeklinde, kesikli şekilde bir zaman artışı ve indeks kümesinin ayrık olduğu varsayılıyor. Yani discrete olduğu varsayılıyor. Phi i değişkenlerine de regresyon değişkenleri deniyor. Ya da regresörler deniyor. Bu regresyon modeli, yani şuradaki model regresyon modeli olarak atılıyor. Regresyon modeli olarak elde ediliyor.
Gözlemler yine y çıktı sistemin çıktısı ve phi şeklinde. Phi de modelin çıktısı olacak şekilde belirleniyor. Burada amaç bu ikisi arasındaki farkın işte en küçük kareli anlamında minimize edecek şekilde tetaları seçmek. Yani burada kayıp fonksiyonu yine tanımlamamız lazım. Şu kayıp fonksiyonu üzerinden gidecek olursak y her bir zaman adımdaki datanın bu veri kümesindeki her bir birimin aldığı değerler y'yi çıktı değerleri. Phi ti bu tetalara karşılık gelen parametrelerin sistem parametrelerine karşılık gelen modelin yapısı, structure'ı ve bu da yine her bir zaman adımda gerçekleşiyor. Bunların farkının karesini alıyoruz ve her bir adımda yine topluyoruz. Ve sonra bunun 1/2'sini almış. Yani bu enerji fonksiyonu cinsinden de ifade ediliyor. Şu enerji benzeri fonksiyonu minimize etmek amaç. Model teta parametreleri bakımından doğrusal olduğundan ve en küçük kareler kriteri de kuadratik olduğundan problem analitik çözüme sahiptir deniyor. Burada yt yine vektörü y1 y2 şeklinde gidiyor yt'ye kadar. Epsilonlar var, hata fonksiyonumuz. Her bir değerde aldığı değerler hata vektörümüz. Phi t yine model vektörü. Pt de phi t çarpı phi'nin transpozu çarpı phi'nin tersi şeklinde ifade edilmiş. Şimdi burada hatalar y kestirimsel, yani y ile y'nin gözlemlenen gerçek değeriyle y'nin estimate edilmiş, kestirilmiş değeri arasındaki fark her bir zaman adımı için. O da phi ti modelin structure'ıydı. Theta da parametreleriydi. Ve burada kayıp fonksiyonu yine 1/2 epsilon e'nin karesi şeklinde toplamların şeklinde ifade ediliyor. Amaç bu kayıp fonksiyonunu minimize edecek şekilde tetaları belirlemek. Theta da sistem parametreleri oluşturuyor. Yani algoritma bu şekilde çalışıyor. Hatalarda y modelin çıktısı eksi tahmin edilen modelin gerçek, yani modelin gerçek olan çıktısı, o data ölçüm sonucu ve deney seti, deneysel kestirim sonucu elde ediliyor. Deneysel yapı itibariyle elde ediliyor ve y üssü de y şapkada kestirim sonucu, model parametrelerinin kestirilmesi sonucu elde ediliyor. Evet, şimdi burada bir tane örnek var. yi demiş, b0 artı b1 ui artı b2 ui'nin karesi artı e. Ei de sıfır ortalamalı Gaussian gürültü, standart sapması 0.1 olarak verilmiş diyelim problemde, soruda. Burada bir sistem var. Aslında bir non-lineer bir sistem. Belli bir kısmı lineerleştirilmiş. Gürültü kısmı da küçük olduğu için o kısım çıkartılabilir. İhmal edilebilir. Ve bu formda yazılıyor. B0, B1, B2 katsayıları, tetalar. Sistemin model katsayıları. Fiillerde bir ui, u kare, yani yapısı, fonksiyonun yapısını gösteriyor. Diyelim burada model kestirirken kullanacağımız modelin dereceleri. Mesela 3. dereceden model olsa B0 artı B1 U artı B2 U kare artı B3 U küp diye şeklinde gidecek. Model 3'te 2. dereceden kuadratik. Model 2'de yine lineer B0 artı B1 U. Model 1'de de B0. Şimdi burada bu derecelere bağlı olarak polinomlar verilmiş, modeller verilmiş. Bu modellerde yani bir tablo sonucunda yine least squares, yani en küçük kareler yöntemiyle kestirilmiş model parametreleri ve loss fonksiyonları ile birlikte verilmiş. Burada base en yakın değer tabii ki de buradaki datasını, şuradaki yi sistemine olan yaklaşık olarak en yakın değer ne olur? Burada model 4. Model 4'te daha hassas bir şekilde yaklaştırılabilir. Buradaki çıktı sistem daha iyi bir şekilde yakınsayabilir. Bu da loss function'dan anlaşılıyor. Yani ölçüm datasıyla senin kestirdiğin modelin datasının aynı gidişler altında çıktıları her bir zaman adımında örtüşürse
hata fonksiyonu da ne kadar sıfıra yakın olursa o kadar iyi bir şekilde tahmin etmiş oluyoruz modeli. Evet, mesela burada şu bizim datamız, ölçüm datamız. Ölçüm datamız bu şekilde verilmiş, yuvarlaklar şeklinde. Bu da tahmin edilen modelin çıktısı. Burada zaten bu tek bir parametre olduğu için 385 burada alıyor. Bayağı bir hata var. Yani loss function çok yüksek. Loss function'ı minimize etmek amaç. Dedik en düşük 0.027, yani dördüncü modeli seçersek biz buradaki bunun katsayılarını kestirmiş oluruz. Ve buradaki modeli de yakın satmış oluruz. Bakın gördüğünüz gibi örtüşüyor. Evet, burada anlatacaklarımız bu kadar. Hani bir sonraki bölümde de en küçük kareler yönteminin dinamik sistemlerdeki parametrenin kestiriminde nasıl kullanılabileceğini ele alacağız. Bununla ilgili örnek çözeceğiz. Deneysel koşullara değineceğiz. Özellikle sürekli uyarım, yani persistent excitation kavramını tanıtacağız. Uyarlamalı kontrolde parametre kestirimi yapılırken parametre kestiricilerin özelliklerine dair sezgisel bir kavrayış geliştirmek adına bu yöntemler önemli. Farklı algoritmaların özelliklerini ortaya koyan simülasyon örnekleri, MATLAB simülasyon örneklerini yapabiliriz. Ve ardından uyarlamalı denetleyicilerin yakınsaması, yani convergence özellikleri, kararlılık, stability özellikleri bu analizlerle bağlantılı olacak şekilde verilecek. Yani uyarlamalı denetleyicilerin, amaç burada zaten uyarlamalı denetleyicilerin kendi geri besleme döngüsü içerisinde modeli de, mesela elimizde bilinmeyen bir model var diyelim. Atıyorum, bu modelin biz kestirmemiz gerekiyor. Model kestirmesi, yani model ne kadar sağlıklı ve sağlam olursa, doğru bir şekilde modellenirse, yakın olursa yani gerçek sisteme, o kadar da iyi bir şekilde kontrol edebiliriz. Adaptif kontrolcüyü de o şekilde ayarlayabiliriz. Yani burada model artı kontrolcünün ortak yakınsaması ve geri beslemeli sistem içerisinde yakınsaması ve kararlılığı da önemli. Evet, bu bölümde bahsedeceklerimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.